Hoş geldiniz canlarım. Yoğurdumuzun şöyle bir bakalım. Ben bu sütleri köyden getiriyorum. Çaldım böyle 2 kuşhaneme. Bunları ben yoğurt kabı olarak kullanıyorum. Çok güzeldir bunlar, yani sağlıklıdır. Kaymaklarıyla birlikte canlarım ben bunları çalıyorum. Yağlı yağlı kendi yağıyla. Şöyle size bir gösterin. Bu doğal yoğurt, şey etmeyin inan, hani taş gibi diyenlerin ki yoğurt değil, nişastayla çalıyor. Hoş geldiniz. Bugün 10 kilo süt aldım. Kaymaklı yoğurt nasıl yapılır size onun videosunu çekeceğim. Sütümü süzdüm. Tencereme aldım. Yok korun ben. Şöyle aygazımıza koyalım. Sütümüzün altını yaktık. 10 kilo. Kaymaklı yoğurt nasıl olur? Onu göstereceğim canlarım. Sütümüz pişsin. Güzelce sütümüzü böyle pişiriyoruz. Ağır ağır pişiriyoruz. Ya 5 ile 6 dakika kaynatıyoruz. Çok kaynatmıyoruz. Çok kaynattı mı sütün şeyleri ölüyor, vitaminleri. Yoğurdun tadı o kadar iyi olmaz. Canlarım ben nişasta falan katmıyorum. Nişasta katarsan zaten o yoğurt olmaz. Sadece görünümü yoğurt olur. Nişasta kalıp kaşığından çıkar. Nişastasız güzelce yoğurt yapacağız inşallah. Yağı da içinde. Yağ falan alınmadı. Köyden getirdim sütü. Alabiliyorsanız öyle köylülerden alın. Daha güzel oluyor. Bulamazsanız gerçekten kötü. Hazır sütlerden zaten yoğurt olmuyor. Sütümüz pişsin bakalım. Allah izin verirse görüşürüz. Sütümüz böyle davullanıyor. Köpükleri kabardı. Yavaş yavaş pişirdim canlarım. Şimdi siz olun, sakın yani 10 dakika 15 dakika kaynatmayın. Biraz şöyle karıştırıverin. Bir 6-7 dakika, işte 5 dakika sütümüze yeterdir kaynaması. Bu yoğurdun tadı çok güzel olur. Yağı da içinde olduğu için. Ben hususi köye gidip getiriyorum sütümü. Yoğurdumu çalıyorum, dolabıma koyuyorum. Yiyoruz. Küçük parmağını berin ayrı, yani yakmayacak şekilde çalıyorsun yazın. Kışın biraz yakarak çalıyorsun galiba, soğuğu veriyor. Ama şimdi hemen şöyle berin ayrı ılıklığını hissetti mi? Az bir çalacağımızla onu da çalarken göstereceğim ne kadar yoğurt kattığınızı. Biz bu yoğurdu çalmaya çocuğundan başladık. Hala devam ediyoruz. Allah izin verirse galiba ömrümüzün olduğu sürece inşallah kendi yoğurdumuzu kendimiz çalacağız. Böyle güzel güzel bugün, ay dur kaçma, dur nereye gidiyorsun? Azıcık verince uçuracaktım valla. Her tarafı batırdın lan. Canlarım sütümüz pişti. Şimdi mayalandırırken görüşürüz. Altını kapatalım. Canlarım benim işte bir yemek kaşığı 10 kilo süte. Bu bile çok bu şeye. Bu kadar misal süte. Bunu böyle 3 kaşık yoğurduna, yani sütüne yoğurdu karıştırıyor.
Şimdi buna dımılık diyorum ben gali. Yani barnağı yakmıyor. 2 kaşık da bundan alın. Hava şimdi çok sıcak olduğuna az barnağı yakmış olsa suya çıkıverir. Yani doğal yoğurt gerçekten çok güzel oluyor. Hiç çalmayanlar da sütünü alsın, çalsın. Bu sağlıklı. Ben bunu şöyle buna ikisine paylaştırın. Bu kadar kolay. Karıştırıyoruz böyle. Kaymaklar da böyle içinde. Kaymakları da içinde canlarım. Böyle karıştırıyorsun. Kaymaklıca yoğurdumuz olacak. Çocuklar seviyor kaymaklar yemeği de onlara göstermeden. Ya, kaymaklı oldu mu yoğurt daha güzel tatlı oluyor. Bazen o çocuklara yediriyorum, bazen de diyorsun aman yoğurdu tatlı olsun. Böyle işte kaymaklarıyla. Karıştırdık. Allah'ın izniyle güzel yoğurdumuz olacak. Örtünün altında 100 saat duracak canlarım. Çok durdurmayın. Şimdi yeter bunların karışması. Kapaklarını örtelim. Mayalanmaya bırakalım. Allah'ın izniyle güzel yoğurtumuz olacak. Yoğurdumuzu açıyorum. 10 kiloluk sütümüzün yoğurdu 2 kuşhane. Canlarım 3 saat örtüde durduruyorum. 3 saatten sonra açıyoruz. Biraz böyle 1-2 saatte böyle dışarıda ben soğuttuktan sonra dolaba koyuyorum. 24 saat 2 gün falan bozmadı mı daha güzel oluyor. En azından yani dayanamazsanız 24 saat bozmazsanız çok güzel olur. Yemezseniz. 24 saatten sonra yerseniz daha güzel oluyor. Bir gün daha bekletirseniz daha güzel oluyor. Galiba o size nasıl yerseniz galiba yaparsınız. Ben durduruyorum. Dolapta soğuttuktan sonra size nasıl olduğunu da göstereceğim. Bu yoğurdumuz katkısız, sade, köy yoğurdu diyelim. Yemesine doyulmaz. Yoğurdumuz soğuyuncuk kalanını da çekip göstereyim canlarım. Hoş geldiniz canlarım. Yoğurdumuzun şöyle bir bakalım. Ben bu sütleri köyden getiriyorum. Çaldım böyle 2 kuşhaneme. Bunları ben yoğurt kabı olarak kullanıyorum. Çok güzeldir bunlar, yani sağlıklıdır. Kaymaklarıyla birlikte canlarım ben bunları çalıyorum. Yağlı kendi yağıyla. Şöyle size bir gösterin. Bu doğal yoğurt. Şey etmeyin inan, hani taş gibi diyenlerin ki yoğurt değil, nişastayla çalıyor. Şimdi bu gerçekten bunun yemesine doyamazsınız. Şöyle biraz kaymaklarını bozan diyeceğim de şöyle size kaldıran bakın. Bak bunlar kaymak. İnanın bunun tadına doyulmaz bak. Yoğurdumuz bu. Bu da bunun arkadaşı diyen gali. 2 kuşhaneye çaldım. Gerçekten tadını çok seviyorum ben böyle. Çalcığını da market yoğurtlarından yapmıyorum. Köyden getiriyorum. Yani şeyini diyeyim, mayasını diyeyim gali. Biz çalacak deriz de yoğurttan acıcık. Şimdi ben bu şeylere bir kaşık yoğurt, şu kadar yoğurdundan çaldım. İnanın bir çay kaşığı bile atsanız tutuyor ta öne. Çok kattıkça ekşiyor.
öyle canlarım. Videomu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone olun lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.